Merhaba koçlar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Sevgili koçlar, 12 Ağustos'taki bu Aslan Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için yaratıcılığın, aşkın, çocukların ve kalpten gelen her şeyin alanında gerçekleşiyor. Aslan beşinci evinizi aydınlatıyor. Yani gökyüzü size diyor ki artık kalbinizle yaratın, gerçekten sizi mutlu eden şeylerin peşine gidin. Bu tutulma içsel çocuğunuzla yeniden bağ kurmanızı istiyor. Son yıllarda belki çok mücadele ettiniz, kendinizi göstermek, fark edilmek, sevilmek için çabaladınız. Ama şimdi artık sahneye kalbinizle çıkma zamanı, başkasının beğenisi için değil, sadece kendi ışığınızla parlamak için. Güneş ve ay Aslan'da kavuşuyor. Bu sizin için büyük bir içsel doğum anlamına geliyor. Ancak bu doğum süreci kolay olmayabilir. Çünkü Koç burcundaki Neptün bu tutulmaya 135 derecelik bir açı kuruyor. Bu kendi kendinize yarattığınız bir illüzyondan uyanış anlamına geliyor. Belki uzun zamandır bir aşkı, bir yaratıcı projeyi ya da bir hayali mükemmel görmek istediniz. Ama gerçek şimdi ortaya çıkıyor. Bir şeyin sandığınız kadar parlak olmadığını fark edebilirsiniz. Bu fark ediş sizi özgürleştirir. Tutulma size şunu söylüyor: kendini kandırmayı bırak, gerçeğini yaşa. Bu enerji kalbinizi arındırır. Artık neyi sevdiğinize, neye inandığınıza daha iyi karar verebiliyor olacaksınız. Bu dönemde yeni bir aşk hikayesi başlayabilir ya da bir mevcut ilişki tamamen farklı bir evreye geçebilir. Venüs'ün terazide olması ilişkilerinizde denge arayışını güçlendiriyor. Ancak Neptün'e yaptığı karşıtlık da bazı ilişkilerde hayal kırıklıklarını tetikleyebilir. Birine aşık olabilirsiniz ama onu gerçekte kim olduğu haliyle mi görüyorsunuz yoksa görmek istediğiniz şekliyle mi? Tutulma size diyor ki gerçek sevgi gerçeği görebilmektir. Yaratıcılıkla uğraşıyorsanız sanat, sahne, medya, sosyal medya, çocuklarla ilgili bir alan, bu tutulma yeni bir dönemi başlatabilir. Bir projeniz, bir fikir ya da bir yeteneğiniz görünür hale gelebilir. Ama aynı zamanda artık size ilham vermeyen bir işi de arkanızda bırakabilirsiniz. Bu tutulma size benim parlamam gereken yer burası dedirtir. Aslan burcundaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu size büyük bir yaratıcı zeka da getiriyor. Fikirleriniz dikkat çekiyor, sesiniz büyüyor, etkileyici bir hikaye anlatıcısına dönüşüyorsunuz. Ancak bu ikilinin Kova'daki Plüto'ya karşıtlığı kitlelerin gözünün önünde olma enerjisini test ediyor. Toplumun ya da bir grubun baskısı altında hissetmeniz mümkün. Söyledikleriniz, yaptıklarınız, paylaştıklarınız çok konuşulabilir ama unutmayın, Plüto sizi yıkmak için değil, dönüştürmek için gelir. Bu karşıtlık kendi sahnemi nasıl kullanıyorum sorusunu sorar. Eğer ego için konuşuyorsanız eleştiriyle yüzleşirsiniz ama eğer kalbiniz için konuşuyorsanız iz bırakırsınız. Bu tutulma sözünüzün ve yaratıcılığınızın gücünü test edecek. Bir fikir, bir proje, bir sunum veya bir performansla büyük kitlelere seslenebilirsiniz. Yeter ki dürüst olun, yeter ki sahici olun. Mars da o sırada Yengeç burcunda, bu duygusal gücünüzü ev ve aile temaları üzerinden ortaya koyduğunuzu gösteriyor. Belki köklerinizle ilgili bir mesele sizi harekete geçiriyor. Ancak Mars Kova burcundaki Kuzey Ay düğümüyle üçgen açıda olacak ve size büyük destek verecek. Duygusal cesaretiniz kader yolunuzu besliyor olacak. Ev, aile, geçmiş meseleler artık sizi durdurmak yerine ileriye taşıyor. Artık benim geçmişim beni tanımlar değil, ben geçmişimden güç alırım diyorsunuz. Gökyüzünde büyük hava üçgeni de var bu sırada. Sizin için dost enerjilerden oluşuyor. Venüs terazi, Uranüs ikizler ve Plüto kova. Bu iletişim, ilişkiler ve sosyal çevrenizden alacağınız desteği temsil ediyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni işbirlikleri kurabilirsiniz. Sosyal çevrenizde güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. İlham aldığınız kişiler size farklı bir düşünce sistemine taşıyabilir. Yaratıcı, vizyoner bir dönem başlıyor. Ama aynı zamanda zihinsel berraklığın da arttığı bir süreç. Ben artık daha bilinçli yaratıyorum diyeceksiniz.
Sevgili koçlar için bu tutulmanın en önemli mesajı artık sadece görünmek değil, gerçekten duyulmak istiyorsunuz. Tutulma sizi kalpten gelen üretimle toplumsal fayda arasındaki dengeye davet ediyor. Kuzey ay düğümü Kova'da, Güney ay düğümü ise Aslan'da, yani geçmiş bireysel zaferlerde, gelecek ise ekip ruhunda gizli. Yalnız bir kahraman olmayı bırakın, kolektifin parçası olan bir lider olun, kendinizi ifade ederken başkalarına da alan açın. Bu tutulma kalbinizi yeniden ateşleyecek, yeni bir aşk, yeni bir proje, yeni bir siz doğabilir. Ama bu kez ışık dışarıdan alkışla değil, içten bir inançla yanacak. 12 Ağustos 2026 Aslan'ın kalbinde Güneş yeniden doğuyor ve siz koçlar için kalbinizin sesiyle sahneye çıkıyorsunuz. Mutlu, umutlu ve huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Boğalar, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos Aslan Burcu'nda tam Güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Bu 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam Güneş tutulması sizin için 4. evde, yani kökler, aile, geçmiş, ev, aidiyet ve içsel güvenlik alanında gerçekleşiyor. Bu alan hayatın temeli gibidir ve şimdi o temelde bir şeyler değişmek üzere. Bu tutulma size soruyor: gerçek anlamda nereye de kendinizi güvende hissediyorsunuz? Evinizde mi, geçmişinizde mi, soyunuzda, sopunuzda mı? Gerçekten sizi besliyor mu bunlar? Belki dışarıdan her şey sabit görünüyor ama içeride kalbinizin duvarlarında yeni bir çatlak oluşuyor ve o çatlak ışığın içeri girmesi için var. Aslan Burcu'ndaki Güneş, Ay kavuşumu ev temalarınızı yeniden doğuruyor. Bazılarınız için bu fiziksel bir taşınma olabilir, bazıları için ise çok daha derin bir içsel dönüşüm. Artık çocukluk kalıplarıyla yaşamıyorum diyebilirsiniz. Koç burcundaki Neptün'den gelen 135 derecelik açı geçmişe dair belirsizlikleri açığa çıkarıyor. Aileyle ilgili sırlar, bastırılmış duygular, gizli öfke ya da kırgınlıklar yüzeye çıkabilir ama bu farkındalık bir krize değil, bir şifaya hizmet ediyor. Tutulma size diyor ki geçmişi bırak, kendine ait bir kök oluştur. Belki yıllardır aynı evde yaşıyorsunuz ama artık o evin enerjisi size ait değil. Belki de aileyle olan rolleriniz değişiyor. Artık başkalarının onayına değil, belki iç huzurunuza göre yaşıyorsunuz. Bu tutulma köklerinizin altına inip oradaki eski hikayeyi dönüştürmenizi istiyor. Venüs terazide, Neptün ise Koç burcunda bu dolunay esnasında ikisi arasında da karşıt bir enerji var. Bu aidiyet temasını netleştiriyor. Birilerine veya bir yere ait hissetmek istiyorsunuz ama aynı zamanda bir yanınız da özgür olmak istiyor. Bu dönem ilişkilerde ya da aile içinde fazla fedakarlık yapmış olabileceğiniz bir enerjiyi açığa çıkarır. Gerçek sevgi sizi kısıtlamaz. Bu tutulma size bunu öğretiyor. Aile içi ilişkilerde denge kurmak, özellikle ebeveynlerle olan bağlarda sınır çizmek gerekebilir. Bir süredir sizi duygusal olarak tüketen bir sorumluluk artık sona erebilir. Artık herkese yetişen kişi değil, kendi iç huzurunu koruyan kişi olma zamanı. Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu ev ve aile dünyanızla ilgili meselelerde büyük farkındalıklar getiriyor. Belki bir aile içi mesele konuşulacak, belki de geçmişten gelen bir konu sonunda aydınlanacak ya da siz kendi duygusal güvenliğinizi sağlamanın yeni yollarını keşfedeceksiniz. Bu enerji aynı zamanda yaşam alanınızı büyütme anlamına da gelebilir. Ev satın almak, taşınmak, yeni bir yerleşim planı kurmak gibi. Ancak dikkat, bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani kariyer, otorite ve toplum önündeki rolünüz de dönüşüyor. Ev mi, iş mi, iç huzuru mu, başarı mı? Bu tutulma tam da bu soruların ortasında sizi bırakıyor. Ve evren diyor ki gerçek güç huzurdan gelir. Bu tutulma sonrası iş ve ev arasında yeni bir denge kuracaksınız.
Kariyeriniz yükselirken evinizin enerjisini korumanız gerekecek. Belki de yepyeni bir yön seçip her şeyi kökten değiştireceksiniz. Mars'a Yengeç burcunda bu esnada Mars Yengeç'teyken düşünmeden değil hissederek hareket etmek gerekir. Bu enerji iletişim, kardeşler, yakın çevre ve sözleşmeler alanında akıyor. Kuzey Ay düğümüne yaptığı üçgen açı ise sizi destekliyor. Sözleriniz, planlarınız, bağlantılarınız, kaderiniz şekilleniyor. Bir konuşma, bir karar ya da bir aile bireyiyle yapılacak samimi bir yüzleşme sizi yepyeni bir duygusal düzleme taşıyabilir. Sözlerinizi kalpten söyleyin. Bu dönemde açık iletişim bir mucize yaratabilir. Gökyüzünde bir de büyük hava üçgeni var. Plüto Kova'da, Venüs Terazi'de, Uranüs ise İkizler Burcu'nda. Bu büyük hava üçgeni sizin için adeta göksel bir kurtarma enerjisi gibi. Bu üçgen hem iş hem de sosyal ilişkiler alanında büyük bir akış yaratır. Yeni bir iş fırsatı, bir proje ya da bir uzlaşma teklifi kapınızı çalabilir. Uranüs zaten birkaç yıldır sizin burcunuzda devrim yaratıyor. Artık hayatınızı eski güvenlik kalıplarıyla değil, kendi özgün kimliğinizde kuruyorsunuz. Tutulmayla birlikte benim evim, benim huzurum, benim tarzım diyorsunuz. Bu cümle artık bir meydan okuma değil, bir ilandır. Kuzey ay düğümü ise Kova'da, Güney ay düğümü ise Aslan'da. Bu süreçte yani geçmiş kişisel güvenlikte saklı, gelecekte ise toplum önündeki rolünüzde gizli. Bu tutulma size şunu söylüyor. Artık sadece evde huzur bulmak değil, o huzuru dünyaya taşıma zamanı. Eviniz, aileniz, geçmişiniz artık bir başlangıç noktası olmalı, bir sınır değil. Belki kendi işinizi evden yürütmeye başlayacaksınız. Belki bir aile meselesini çözerek ruhsal anlamda özgürleşeceksiniz. Her halükarda bu tutulma sizi içsel huzurdan doğan bir başarıya hazırlıyor. Bu tutulma geçmişle vedalaşmak için geliyor ama bu veda hüzünlü değil. Çünkü köklerinizi bırakmıyorsunuz. Sadece yeniden ekiyorsunuz. Sevgili boğalar, evrenin sessizliğinde kendi iç huzurunuzun sesini yeniden duyuyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Bu 12 Ağustos'ta oluşacak Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sevgili ikizler için zihninizin, fikirlerinizin ve iletişiminizin tamamen doğduğu bir döneme adım attığınızı gösteriyor. Bu tutulma sizin 3. evinizde yani düşünceler, iletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim ve fikir alışverişi alanında gerçekleşiyor. Kısacası zihinsel sisteminiz yeniden programlanıyor. Artık aynı şekilde düşünmeyecek, aynı şekilde konuşmayacak, aynı şekilde bağlantı kurmayacaksınız. Bu tutulma sesinizi geri kazanmanızı istiyor. Ama bu ses artık bilgiyle değil, bilgelikle dolu bir ses olacak. Aslan burcundaki güneş ve ayın kavuşumu zihninizin ateşini yakıyor. Bu fikirlerinizi dünyayla paylaşma cesareti anlamına gelir. Yazmak, öğretmek, konuşmak, bir fikri savunmak, bir kitleyle iletişim kurmak. Artık bu alanlarda yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu tutulma ben kimim ve ne anlatmak istiyorum sorusunu size güçlü bir biçimde sordurur. Kardeşlerle, yakın akrabalarla veya komşularla ilgili konular gündeme gelebilir. Belki de bir süredir aranızda süregelen yanlış anlaşılmalar artık çözülür. Belki de bazı ilişkiler sessizce dağılır. Çünkü artık aynı frekansta değilsinizdir. Koç burcundaki Neptün güneş tutulmasına 135 derecelik bir açı yapıyor. Bazı dostluklarda ya da sosyal çevrede hayal kırıklıkları getirebilir. Ama bu hayal kırıklığı sizi kendi içsel sınırlarınızı fark etmeye yönlendirir. Artık herkesle değil, gerçekten sizi anlayanlarla konuşmak isteyeceksiniz. Bu tutulma esnasında Merkür ve Jüpiter de Aslan Burcu'nda kavuşumda. Bu sizin için büyük bir zihinsel patlama enerjisi. Fikirleriniz büyüyor, düşünceleriniz genişliyor. Kendinizi ifade ederken artık
çekinmiyorsunuz. Bu dönemde bir kitap, bir proje, bir podcast ya da bir eğitim fikri gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu tutulma kendini bir konuda göstermeye başlama dönemi olacaktır. Ancak bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani bilgi, inanç ve eğitim temalarında güç çatışmaları yaşanabilir. Birileri size böyle düşünmemelisin diyebilir ama bu tutulma tam olarak da bunu kırmak için geliyor. Kendi düşünme biçiminize sahip çıkmanız için. Bu süreçte eski inançlar, öğretmen figürleri veya ideolojik kalıplar da yıkılabilir. Gerçek bilgelik artık dışarıdan değil, sizin iç sesinizden geliyor olacak. Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Neptün de Koç burcunda olacak. Bu iki gezegen arasında da bir karşıtlık var. Özellikle sosyal ilişkiler ve hayaller alanında sizi test ediyor. Bazı arkadaşlıklar veya romantik bağlarla ilgili gerçekler su yüzüne çıkabilir. Bir hayalin aslında ne kadar idealize edilmiş olduğunu fark edebilirsiniz. Ama aynı zamanda yaratıcılığınız da zirveye çıkar. Tutulma enerjisiyle birlikte bir fikir, bir tasarım, bir kelime bir anda ilham olarak akabilir. Bu dönemde not defteriniz yanınızda olsun çünkü aklınıza gelen her düşünce kaderinizi şekillendirebilir. Gökyüzünde harika bir de hava üçgeni var. Bu sizin için adeta bir zihinsel uyanış enerjisi taşıyor. Kova burcundaki Plüto, terazideki Venüs ve sizi yönetici gezegeniniz Merkür'ün de yer aldığı aslan enerjisi. Kendini özgürce ifade et diyor. Uranüs ikizler burcunda ilerlemiş durumda ve bu sizin zihinsel devrim döneminizin başlangıcı. Artık sıradan düşüncelere sığmıyorsunuz. Artık farklı düşünenlerle bir araya gelmek, farklı projelere katılmak istiyorsunuz. Bu hava üçgeni sizi sadece konuşan değil, düşünceleriyle toplumu değiştiren biri haline getirebilir. Belki bir konuşma, bir sunum, bir fikir insanlara bambaşka bir bakış açısı kazandıracaktır. Mars da Yengeç burcunda yani maddi kaynaklar evinizde hareket ediyor. Bu da fikirlerinizi pratiğe dökmek, emeğinizin karşılığını almak ve kazancınızı korumakla ilgilidir. Kuzey Ay düğümüne yaptığı üçgen açı ise kaderin bu süreçte sizi desteklediğini gösteriyor. Bir projenizden kazanç sağlayabilir, emeğinizin değerini fark edebilirsiniz ama aynı zamanda duygusal harcamalara da dikkat edin. Bu dönem duygusal tatmin için para harcama eğilimi getirebilir. Gerçek benliğinizi maddi değil, manevi başarıda bulacaksınız. Kuzey Ay düğümü Kova burcunda bu esnada, Güney Ay düğümüsü Aslan burcunda bu eksen sizin için öğretmek, öğrenmek dengesini temsil ediyor. Tutulma size diyor ki artık sadece konuşmayın, fark yaratın. Bilgiyi sadece tüketmek değil, üretmek zamanındasınız. Kendi deneyimlerinizi paylaşın. Belki de yaşadıklarınız başkalarına ilham olacak. Bu tutulma sonrasında düşünce dünyanız kökten değişiyor. Eskiden ben bilirim dediğiniz konularda artık daha derini görebiliyorum diyorsunuz. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan burcunda kararıyor ve siz ikizler burçları zihninizin kapıları bir açılıyor. Artık sadece konuşan değil, anlamı taşıyan bir ses oluyorsunuz. Bu tutulma sesinizin, fikirlerinizin ve zihninizin yeniden doğuşudur. Evren sizden sadece konuşmanızı değil, gerçeği anlatmanızı istiyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan burcunda tam Güneş tutulmamız var. 20.37'de saat ve 20 derece 2 dakikada. 2 Ağustos 2026 Aslan burcunda güçlü bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve siz yengeçler için hayatınızın temelini oluşturan değerleri yeniden tanımlamaya başlıyorsunuz. Bu sizin ikinci evinizde yani para, gelir, özdeğer ve güven, sahip olduğunuz her şeyle ilgilidir. Kısacası evren sizden şunu soruyor. Gerçekten neye sahipsin? Ve sahip oldukların seni ne kadar güçlü hissettiriyor. Bu dönemde maddi ya da manevi güven alanlarınızda büyük bir değişim yaşanabilir. Tutulma hem finansal düzeyde hem de öz saygı alanında bir dönüm noktasıdır. Artık ben buna değerim demenin zamanı geldi.
Aslan burcundaki Güneş ve Ay kavuşumu değer kavramınızı aydınlatıyor. Yıllardır kendi değerinizi başkalarının onayına göre mi ölçtünüz? Yoksa maddi güvenliği, içsel güvensizliği örtmek için mi kullandınız? Bu tutulma içsel ve dışsal güven arasında köprü kurmak istiyor. Para, iş, maddi konular ön plana çıkabilir. Gelir kaynaklarınızda değişim, yeni kazanç yolları ya da beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Ama görünürdeki olayların ardında çok daha derin bir mesaj var. Kendi değerinizi hatırlayın. Artık hak ettiğiniz ile alıştığınız arasındaki farkı göreceksiniz. Belki uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda hakkınız olan değeri alamıyorsunuzdur. Bu tutulma artık bunu değiştirmek için geliyor. Merkür ve Jüpiter de Aslan burcunda kavuşumda size maddi konularda büyük farkındalık getiriyor. Belki bir yatırım, bir iş fırsatı ya da yeni bir gelir kapısı gündeme gelebilir ama bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıt durumda olduğu için güç savaşları, ortak finanslar veya borç konuları da devreye girebilir. Kısacası kazanmak istiyorsunuz ama aynı zamanda kontrolü de elinizde tutmak istiyorsunuz. Plüton'un karşıtı sizi finansal bağımlılıklardan özgürleştirmek istiyor. Başkasının kaynakları değil, kendi emeğinizin değeri bu tutulmanın ana mesajı olacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir borcun kapanması, bazılarınız içinse ortak gelirlerle ilgili bir dönüşüm olabilir. Ama hepsi aynı noktaya çıkıyor, kendi değerinizi yeniden sahiplenmek. Bu süreçte Venüs'te Terazi burcunda, Neptünse Koç burcunda ve aralarında bir karşıtlık var. Özellikle ilişkiler ve değerler arasında bir bulanıklık yaratabilir. Sevdiğiniz insanlar için fazla fedakarlık yapmak ya da karşılık beklemeden vermek bu dönemde sizi yorabilir. Tutulma duygusal olarak kimlere yatırım yaptığınızı gösterecek. Belki de artık beni gerçekten beslemeyen ilişkilere duygusal ya da maddi olarak kaynak harcamayı bırakacaksınız. Unutmayın, gerçek sevgi sizi tüketmez. Gerçek değer karşılık beklememek değil, karşılıklı dengedir. Mars da bu tutulma esnasında burcunuzda hareket ediyor. Bu tüm gökyüzünün sizi fark ettiği anlamına gelir. Enerjiniz yüksek, kararlılığınız güçlü ama aynı zamanda duygusal olarak da hassassınız. Mars kuzey ay düğümüyle güzel bir üçgen açı içinde olacak. Kaderin sizi aktif biçimde desteklediğini gösteriyor. Yani neye niyet ederseniz onu büyütüyorsunuz. Eyleme geçmeden korkmayın çünkü bu dönemde adımlarınız kadersel bir anlam taşıyor. Ama unutmayın, Mars aynı zamanda sabırsızlık da getirebilir. Bir şeyi hemen olsun istiyorsunuz ama tutulması diyor ki önce değeri hisset, sonra kazancı gör. Bu dönem acele değil, istikrar zamanı. Gökyüzünde güzel bir büyük hava üçgeni oluşmuş durumda. Venüs, Uranüs, Plüto arasında. Bu sizin sosyal çevrenizden ya da dostlarınızdan gelebilecek güçlü bir desteğe işaret ediyor. Belki bir iş bağlantısı, bir teklif ya da tavsiye sayesinde yön değiştiriyorsunuz. Uranüs ikizlerde, yani sizin 12. evinizde. Bu da gizli destek anlamına gelir. Kader arka planda sizin için bir şeyler hazırlıyor olabilir. Belki bir fırsat hiç beklemediğiniz bir yerden çıkacak. Bu üçgen özellikle ilişkiler ve finansal konularda yeniden yapılanma enerjisi sunuyor. Artık yalnız değil, doğru bağlantılarla güçleniyorsunuz. Kuzey ay düğümü ise bu tutulma esnasında Kova burcunda, Güney ay düğümü de Aslan burcunda, yani kader sizi paylaşmak, birlikte büyümek yönüne doğru çağırıyor. Tutulma size diyor ki sadece kendin için biriktirme, gerçek zenginlik paylaşımda saklı. Ama bu paylaşım fedakarlık değil, bilinçli bir alışveriş olmalı. Artık başkaları için değil, kendinizi de dahil ederek yaşama zamanı. Bu tutulma sonrasında hem finansal hem duygusal anlamda denge sizin ana temanız olacak. Artık bir şeyleri kaybetmekten korkmayacaksınız. Çünkü asıl kazancınızın içeriden geldiğini fark edeceksiniz. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan burcunda kararıyor ve siz yengeçler artık değerinizi başkalarının gözünde değil,
kendi kalbinizde buluyorsunuz. Bu tutunma sizi öz değerinizin merkezine geri getiriyor. Parayla, statüyle, başkalarının sevgisiyle ölçülmeyen bir güç bu. Gerçek güven artık içeriden geliyor ve siz o içsel huzurun yeni mimarı oluyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutunma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması var. Sizin burcunuzda saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Sevgili aslanlar, 12 Ağustos'taki burcunuzdaki tam güneş tutulması sizin için hayatınızın yönünü, kimliğinizi ve kaderinizi tamamen yeniden şekillendirecek bir dönemin eşiği. Bu tutulma sizin birinci evinizde, yani kişiliğinizde, duruşunuzda, dış dünyaya yansıttığınız kimlikte gerçekleşiyor. Kısacası bu bir yeniden doğuş enerjisi. Güneş ve ay sizin burcunuzda birleşirken evren sizden eski benliğinizi geride bırakmanızı istiyor. Artık geçmişteki aslan değil, yeni bir güçle parlayan bir aslan doğuyor. Bu tutulma size şu soruları getiriyor. Kimsiniz ve artık kim olmak istiyorsunuz? Aslan burcundaki güneş-ay kavuşumu size hayat sahnesini yeniden sunuyor. Belki dış görünüşünüzü, tarzınızı ya da yaşam yönünüzü değiştireceksiniz. Belki de artık kalbinizin sesini bastırmadan yaşamayı seçeceksiniz. Uzun zamandır kimliğinizi başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiyseniz bu tutulma o maskeyi yırtıyor. Artık özünüzü sahneye koyma zamanı, ama bu defa dikkat çekmek için değil, kendi ışığınızla parlamak için. Bu tutulmayla birlikte Merkür ve Jüpiter de burcunuzda kavuşumda. Bu kelimenin tam anlamıyla ben bilincinin genişlemesi demek. Düşünceleriniz, fikirleriniz, planlarınız büyüyor. Evren size diyor ki konuş, anlat, göster, insanlar seni duymaya hazır. Bu sırada hem entelektüel hem de duygusal bir uyanış yaşayabilirsiniz. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya karşıtlık yaptığı için ilişkilerde güç savaşları da gündeme gelebilir. Özellikle ben ve biz dengesi test edilecek. Kendinizi ifade ederken fazla baskın ya da kontrolcü olmamaya dikkat edin. Çünkü bu tutulmanın gücü göstererek değil, var olarak parlamakta gizli. Bu dönem bir söz, bir karar veya bir açıklama sizi bambaşka bir yöne taşıyabilir. Sanki evren sizi sahnenin tam ortasına çağırıyor ve artık kaçmak yok. Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Neptün de Koç burcunda ve karşıtlık yapıyorlar birbirlerine. İlişkilerinizde idealizmle gerçeklik arasındaki farkı gösterecek. Belki bir ilişkinin size gerçekten ne kattığını sorgulayacaksınız. Belki de hayalini kurduğunuz aşkın gerçekte kim olduğunu fark edeceksiniz. Bu enerji gerçek sevgiyi öğretir. Yani süslü cümlelerle değil, derin bağlılıkla gelen sevgiyi, ilişkilerinizde netlik zamanı, kimin sizinle aynı vizyonda olduğunu, kimin sadece ışığınızda ısındığını bu tutulmayla göreceksiniz. Bu tutulmaya Kova burcundaki Plüto da karşıtlık yapıyor. Yani 7. evinizde Plüto, ben ve biz dengesinin dönüşümünü temsil ediyor. Bir dönem bitiyor, yeni bir ilişki döngüsü başlıyor. Bazılarınız için bu uzun bir ilişkinin yeniden yapılanması anlamına gelebilir. Bazıları içinse artık kontrolü başkasına bırakmadan kendi gücünü eline almak demektir. Plüto size diyor ki gerçek bağlılık özgürlüğü boğmaz, gerçek güç birlikte dönüşebilmektir. Bu tutulma sonrası ilişkilerinizde çıplak bir gerçeklik dönemi başlayacak. Kiminle aynı yolda yürüyebileceğinizi artık çok net bileceksiniz. Mars da bu tutulma esnasında Yengeç burcunda 12. evinizde hareket ediyor. Bu bastırılmış öfkenin, geçmiş kırgınlıkların ve duygusal yüklerin yüzeye çıkması anlamına gelir. Bu tutulma öncesi veya sonrası enerjiniz zaman zaman inişli çıkışlı olabilir. Ama bu farkındalık çok değerli. Çünkü artık geçmişin sizi yönlendirmesine izin vermeyeceksiniz. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda bu içsel temizlik sürecinin kadersel bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ama önce eski gölgeleri yakmanız gerekiyor.
Meditasyon, doğada zaman geçirmek, yaratıcı faaliyetler bu dönemde sizi duygusal anlamda dengeleyebilir. Gökyüzünde bu tutulma esnasında bir de büyük hava üçgeni oluşuyor. Venüs, Plüto, Uranüs arasında. Bu sizin için sosyal bağlantılar, iş çevresi ve toplumsal imaj alanında büyük bir açılım demek. Uranüs kariyer evinizde hareket ederken yenilikçi fikirler, yaratıcı projeler ve beklenmedik fırsatlar gündeme gelebilir. Belki bir proje sizi öne çıkaracak. Belki de geçmişte gizli kalmış bir yeteneğiniz aniden fark edilecek. Bu üçgen kendini ifade etmenin özgür biçimini temsil ediyor. Artık kalıplara sığmak yok. Kendi vizyonunuzu topluma yansıtma zamanı. Kuzey ay düğümü ise bu tutulma esnasında Kova burcunda, Güney ay düğümü de Aslan burcunda. Bu sizin için çok güçlü bir mesaj. Kendinizle parlamayı zaten biliyorsunuz ama şimdi ışığınızı başkalarıyla paylaşma zamanı. Bu tutulma egoyu değil kalbi büyütmenizi ister. Kendinizi ifade ederken benden bize geçmek hayatınızın tüm dengesini değiştirecektir. Artık yalnız bir kahraman değil, ortak yaratımın liderisiniz ve bu aslanın evrimidir. 12 Ağustos 2026 güneş kararıyor ama siz karanlıktan korkmuyorsunuz. Çünkü karanlıkta bile kendi ışığınızı görebiliyorsunuz. Bu tutulma bir devrin kapanışı, bir benliğin yeniden doğuşudur. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz ve bu defa kimseye benzemek zorunda değilsiniz. Gerçek aslan başkalarından aldığı alkışla değil, kendi kalbinin ışığıyla parlayan kişidir. Ve şimdi o ışık sizde hem sahnenin ortasında hem de evrenin tam kalbindesiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması var. Saat 20.37'de ve 20 derece 2 dakikada 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için ruhun perde arkasındaki büyük uyanışı anlamına geliyor. Bu tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşiyor, yani bilinçaltınızda, ruhsal alanınızda, kontrol edemediğiniz ama derinden yönlendiren enerjilerde. Bu dış dünyada değil, içinizde bir devrim zamanı, bir dönemin kapanışı, bir yükün bırakılışı ve içsel özgürlüğe açılan yeni bir kapı. Aslan burcundaki güneş ve ay kavuşumu sizi kendi içsel gölgelerinizle yüzleştiriyor. Uzun süredir bastırdığınız duygular, ertelenmiş öfke ya da geçmişteki bağlar şimdi çözülmek üzere yüzeye çıkıyor. Evren size diyor ki artık affetmenin zamanı geldi. Kendinizi, geçmişinizi, hatalarınızı, başkalarını hepsini serbest bırakın. Bu tutulma ruhsal anlamda sizi sıfırlayabilir. Bir şeyleri kaybediyormuş gibi hissedebilirsiniz ama aslında sadece ağırlıkları bırakıyorsunuzdur. Çünkü yeni bir yaşam döngüsü doğmadan önce eski benliğin sessizce geri çekilmesi gerekir. Bu dönemde rüyalarınız, sezgileriniz, içsel farkındalığınız çok güçlü olabilir. Evren sizinle semboller üzerinden konuşacaktır. Bilinçaltınızda sakladığınız şeyler artık görünür olacak. Neptün Koç burcundaki konumuyla bu tutulmaya yaptığı 135 derecelik açı ile görünmeyeni fark etme, sezgisel bir uyanış yaşama potansiyelini gösteriyor. Ama aynı zamanda kafa karışıklıklarına da açık bir dönem. Bu yüzden ne hissettiğinizi yazın, kaydedin, fark edin. Ruhsal çalışmalar, meditasyon, enerji temizliği, terapi bu süreçte hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü evren sizi hazırlıyor. Bir yıl sonra kendi burcunuzda doğacak tutulma öncesi şimdi ruhunuzu yeniden hizalama zamanı. Tutulma esnasında Merkür ve Jüpiter de Aslan'da ve kavuşumdalar. Bilinçaltınızda bir aydınlanma etkisi yaratıyor. Farkında olmadan sizi sınırlayan düşünce kalıpları şimdi tek tek çözülüyor. Bazılarınız için bu dönem geçmişle ilgili bir sırrın ortaya çıkması anlamına gelebilir. Bazıları için ise kendi iç sesini daha net duymaya başlamak. Bu tutulmayla birlikte ben neden hep bunu yapıyorum diye sorduğunuz tüm döngüler aydınlanacak.
Ama bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani günlük yaşam, iş ortamı ve sağlık konularında kontrolü bırakma zamanı, aşırı analiz, mükemmeliyetçilik ya da kendinize baskı uygulama enerjisi şimdi dönüşmek zorunda. Evren size diyor ki zihnin seni yönetmesin, sen zihnini yönet. Çünkü bu tutulma zihinsel farkındalığın spiritüel bir sıçramaya dönüşümüdür. Venüs ise bu tutulma esnasında Terazi burcunda, Neptün'de Koç burcunda ve karşıtlık yapıyorlar. Sizin için özellikle maddi manevi değerler dengesini test edecek, kimin için neleri feda ettiğinizi ve hangi ilişkilerin gerçekten ruhsal beslenme sağladığını göreceksiniz. Bazılarınız bir ilişkide hayal kırıklığı yaşayabilir, bazıları ise idealist bir bağın içindeki gerçek sevgiyi fark edebilir. Bu enerji sizi koşulsuz sevgiyi öğrenmeye çağırıyor. Ama koşulsuzluk kendini feda etmek değildir. Bu tutulma kendi sınırlarınızı ruhsal bir olgunlukla belirleme zamanını gösteriyor. Bu tutulma esnasında gökyüzünde büyük bir hava üçgeni de oluşuyor. Venüs terazide, Plüto kovada, Uranüs ise ikizlerde ve bu sizin için iş, kariyer ve toplumsal duruş alanında büyük bir açılım demek. Uranüs 10. evinizde hareket ederken mesleki yönünüzde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Belki yeni bir kariyer hedefi belirleyeceksiniz. Belki de ruhunuza hitap etmeyen bir işten özgürleşeceksiniz. Bu üçgen kaderle uyumlu bir yön bulma enerjisi taşır. Yani ruhsal olarak içsel sessizlikte olsanız da arka planda hayat sizi yeni bir düzene hazırlıyor. Mars da Yengeç burcunda bu esnada 11. evinizde sosyal çevrenize ve arkadaşlık ilişkilerinizde bir hareketlilik anlamına gelir. Kimi dostluklar bitebilir, kimileri daha da güçlenebilir. Mars'ın kuzey ay düğümüyle de üçgen açısı var. Kaderi size doğru insanları buluşturduğunu gösteriyor. Artık kimlerle aynı idealleri paylaştığınızı fark edeceksiniz. Bu tutulmayla birlikte benim yerim neresi sorusuna net bir cevap bulacaksınız. Tutulma esnasında Kuzey Ay düğümü Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Yani artık perde arkasında kalmış enerjiler çözülüyor. Gizli düşmanlıklar, eski korkular, geçmiş yaşam kalıpları hepsi arkanızda kalmak üzere. Bu tutulma size şunu söylüyor: kontrol etmeyi bırak, teslim ol. Çünkü evrenin planı sizinkinden daha büyük. 12 Ağustos 2026 güneş kararıyor ama siz içsel ışığınızı buluyorsunuz. Bu sessizlik bir son değil, ruhun yeniden doğuşu. Sevgili Başaklar, bu tutulma sizin için bir hazırlık dönemi, bir devrin kapanışı, bir yaşam sayfasının temizlenişi, belki sessiz, belki görünmez ama içsel olarak o kadar güçlü bir dönüşüm ki gelecek yıl hayatınız bambaşka bir rotaya girecek. Unutmayın, gerçek temizlik dışarıda değil, içeridedir ve siz bu tutulmayla birlikte kendi içsel ışığınızın yönünü yeniden keşfedeceksiniz. Merhaba teraziler, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan burcunda tam güneş tutulması var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Sevgili teraziler için bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani arkadaşlıklar, sosyal çevre, idealler, hedefler ve geleceğe dair vizyon alanında. Bu tutulma gelecek kelimesinin anlamını sizin için tamamen değiştiriyor. Bir dönemin dostlukları sona ererken yeni bir çevre, yeni bir vizyon ve yeni bir yön buluyorsunuz. Aslan burcundaki güneş ve ayın kavuşumu sizin için toplumsal görünürlük, sosyal bağlar ve ideallerle ilgilidir. Artık hangi topluluğun parçası olduğunuzu, kiminle aynı hedefe yürüdüğünüzü sorguluyorsunuz. Bu tutunma size güçlü bir mesaj veriyor. Artık yalnız yürümek yok ama herkesle de yürümek yok. Hayatınızda kimlerin gerçekten sizi desteklediğini, kimlerin ise sadece enerjinizi tükettiğinizi göreceksiniz. Yeni bir vizyon doğuyor, belki kariyerinizin yönünü değiştiriyorsunuz, belki de topluma katkı sunacağınız bir proje başlatıyorsunuz. Bu tutulma sizin için ben değil, biz enerjisini öne çıkarıyor.
Venüs bu tutulma sırasında sizin burcunuzda ve Koç'taki Neptün'e de karşıtlık yapıyor. Bu demek oluyor ki ilişkilerde sınırlar, denge ve beklentiler konusu oldukça vurgulu. Bir yanda romantizm, bağlılık, estetik, diğer yanda ise kafa karışıklığı, fedakarlık, hatta hayal kırıklığı. Evren size şunu söylüyor: gerçek denge önce kendi içinden başlar. Bazılarınız için bu ilişkinin yön değiştirmesi olabilir. Bazılarınız içinse idealize ettiğiniz bir bağın gerçek yüzünü görmek. Ama her şekilde bu tutulma kalp çakranızı açıyor. Kendinizi sevmeden kimseyi sevemeyeceğinizi ve özdeğerinizin başkalarının onayından bağımsız olduğunu fark edeceksiniz. Venüs aynı zamanda büyük hava üçgeninde bir ayağı. Bu demek oluyor ki iletişim, işbirliği ve toplumsal ilişkilerde güçlü fırsatlar kapınızda. Yeni insanlarla tanışabilir, hayatınıza yön verecek bağlantılar kurabilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu sizin için fikirlerin büyümesi, topluluk içinde sesinizin duyulması anlamına geliyor. Bu tutulma düşüncelerinizi, projelerinizi, vizyonunuzu genişletiyor. Artık küçük oynamak yok. Artık fikirlerinizi sadece kendinize saklamak yok. Evren diyor ki konuş, anlat, göster. İnsanlar seni duymaya hazır. Ama dikkat edin, bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Bu da demek oluyor ki yaratıcılığınızı toplumsal baskılardan, güç oyunlarından korumanız gerekecek. Birilerinin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Kendi ışığınızla parlayın, çünkü bu tutulma tam da bunu istiyor. Gökyüzünde Venüs, Plüto ve Uranüs'ün arasında büyük bir hava üçgeni de oluşuyor. Venüs Terazi burcunda, Plüto Kova burcunda, Uranüs ise İkizler burcunda. Bu üçgen sizin için iletişim, eğitim, fikir alışverişi ve entelektüel bağlar anlamında büyük bir destek sunuyor. Uranüs 9. evinizdeyken düşünce sisteminiz değişiyor. Belki yeni bir ülke, yeni bir inanç, yeni bir felsefe, hayat bakışınız tamamen yenileniyor olabilir. Plüto ise Kova burcundaki konumu ile size yaratıcı özgürlük kazandırıyor. Artık kimsenin kalıbına sığmak zorunda değilsiniz. Bu üçgen kendinizi ifade etme cesaretidir. Artık fikirlerinizde fark yaratma zamanı geldi. Belki bir kitap yazacaksınız. Belki bir sosyal platformda sesinizi duyuracaksınız. Ama nasıl olursa olsun bu tutulma sizi görünür kılacak. Mars ise bu tutulma esnasında Yengeç burcunda, yani sizin 10. evinizde, bu kariyer ve statü alanında büyük bir hareketlilik anlamına gelir. Tutulmayla bağlantılı olarak toplumsal sahnede yeni bir rol üstlenebilirsiniz. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda, bu gelişmelerin kaderle uyumlu olduğunu da gösteriyor. Yani bu dönem kariyerinizde sizi ileriye taşıyacak bir dönüm noktası olabilir. Ama dikkat edin, fazla yük almak, başkalarının sorumluluklarını üstlenmek enerjinizi tüketebilir. Bu sefer adımınızı sadece kalbinizle atın. Kuzey Ay düğümü bu esnada Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için çok anlamlı bir mesaj. Artık sadece bireysel başarı değil, kolektif katkı zamanı. Yani artık ben parlıyorum değil, biz parlıyoruz evresindesiniz. Bu tutulma size şunu öğretir: gerçek güzellik paylaşıldıkça büyür ve gerçek ilişkiler ortak değerler üzerine kurulur. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan burcunda kararıyor ama siz kendi ışığınızla çevrenizi aydınlatıyorsunuz. Bu artık yalnız bir yolculuk değil, ortak bir vizyonun başlangıcı. Siz teraziler için bu tutulma, kalbinizle toplum arasında köprü kurma gücü veriyor. Yani dostluklar, yeni projeler, yeni vizyonlar doğuyor. En önemlisi, artık kendinizi daha net ifade ediyorsunuz. Unutmayın, gerçek zarafet sessizlikte değil, kendinizi korkmadan gösterebilme cesaretindedir ve siz o zarafeti yeniden hatırlıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan burcunda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada.
Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen tam güneş tutulması sevgili akrepler için 10. evlerinde gerçekleşiyor. Yani kariyer, toplumsal statü, yön, otorite figürleri ve yaşam hedefleri alanında bu tutulma hayatınızın yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir dönüm noktasını simgeliyor. Artık geçmişin gölgelerinden çıkıp kendi ışığınızla görünür olma zamanı. Aslan burcundaki Güneş-Ay kavuşumu sizin toplumsal statünüzü, meslek yönünüzü ve kişisel hedeflerinizi yeniden tanımlıyor. Bu tutulma "ben ne istiyorum" sorusuna verdiğiniz cevabı tamamen değiştirebilir. Belki yıllardır yürüdüğünüz bir yoldan sapacaksınız. Belki yepyeni bir yön belirleyeceksiniz. Ama kesin olan bir şey var: artık arka planda kalmayacaksınız. Bu tutulma sizi görünür olmaya çağırıyor, kendi otoritenizi kurmaya, kendi isminizi bir markaya dönüştürmeye. Evren adeta diyor ki artık başkalarının planlarında değil, kendi sahnende oyna. Jüpiter'le Merkür'de Aslan Burcu'nda kavuşumda kelimenin tam anlamıyla vizyonun genişlemesi anlamına geliyor. Zihinsel, entelektüel ve profesyonel olarak büyüyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte büyük projeler, büyük konuşmalar, yazılar veya topluluk önünde sunumlar öne çıkabilir. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. İnsanlar sizi daha fazla dinliyor. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya karşıtlık yapıyor yalnız. Bu da demek oluyor ki ev, iş dengesi, aileyle ilgili sorumluluklar veya geçmişteki otorite figürleriyle yüzleşme temaları da gündeme gelebilir. Plüto size şunu soruyor: gerçek güç kontrolde değil, gerçek etki yaratabilmekte mi? Artık eski kalıplardan özgürleşiyorsunuz. Kendinizi başkalarıyla savaşarak değil, kendi merkezinizde kalarak ispatlayacaksınız. Terazi burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Neptün arasında da bu tutulma esnasında karşıtlık var. Sizin için özellikle yaratıcı alanlarda ve ilişkilerde idealizmin test edilmesi anlamına gelir. Bu süreçte duygusal olarak dalgalanabilirsiniz. Kimi akrepler gizli bir ilişkiyi sorgulayabilir. Kimisi ise yaratıcı bir projenin yönünü yeniden belirleyebilir. Venüs'ün 12. evinizde yer alması duygusal alanlarda bazı şeyleri perde arkasından yürütme eğilimini arttırır. Ama Neptün diyor ki gerçek sahneye çıkmadan iyileşemez. İlişkilerde dürüstlük, netlik ve açıklık bu tutulmanın anahtarıdır. Artık gizli oynamak değil, açık yaşamak zamanı. Bu tutulma esnasında gökyüzünde de harika bir hava üçgeni oluşuyor. Venüs Terazi burcunda, Plüto Kova burcunda, Uranüs ise İkizler burcunda. Bu üçgen sizin için ilişkiler, maddi ortaklıklar ve toplumsal güç dinamiklerinde bir yeniden yapılanmayı temsil ediyor. Uranüs'ün 8. evinizde hareket ediyor olması, ilişkilerde beklenmedik gelişmeler, miras, ortak finanslarla ilgili ortaklıklar değişebilir. Kimileriniz mevcut bağlarını tamamen dönüştürebilir bu süreçte. Bu üçgen aynı zamanda finansal anlamda güçlü fırsatlara da açık bir gökyüzü getiriyor. Yeni bir yatırım, ortak iş ya da toplum önünde sizi tanıtacak bir proje bu tutulmayla birlikte hız kazanabilir. Ama unutmayın, her şey görünürlükle değil, ne kadar gerçekseniz o kadar destek bulacaksınız. Mars'ta Yengeç burcunda sizin 9. evinizde. Bu da demek oluyor ki vizyonunuz büyüyor, yeni fikirler, yeni ülkeler, yeni bakış açıları sizi çağırıyor. Mars'ın kuzey ay düğümüyle kurduğu üçgen açıda bu dönemde kaderinizin sizi yepyeni bir felsefeye, belki de uluslararası bir bağlantıya yönlendirdiğini gösteriyor. Bir seyahat, bir eğitim ya da yeni bir öğretmen figürü hayatınızın yönünü değiştirebilir. Mars size diyor ki yalnızca maddi değil, zihinsel olarak da genişle. Bu tutulma sizi içsel güçle dışsal görünürlük arasında denge kurmaya davet ediyor. Kuzey ay düğümü Kova burcunda bu esnada, Güney ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için otoriteden işbirliğine geçiş mesajı taşıyor. Yani artık kontrolü tek başına sürdürmek yerine
paylaşmayı, ekip çalışmasını ve işbirliğini öğrenme zamanı. Güney ay düğümü Aslan'da olduğunda egosal başarılar artık tatmin etmez. Gerçek zafer birlikte büyüyebilmektir. Bu tutulma size şöyle diyor: gerçek liderlik ışığı paylaşmaktır. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi tahtınızı gökyüzünde kuruyorsunuz. Artık kimsenin gölgesinden yürümek yok. Çünkü siz kendi ışığınızın efendisisiniz. Sevgili akrepler, bu tutulma sizi hayat sahnesine taşıyor. Yeni bir kariyer yönü, yeni bir statü, yeni bir hedef. Ama en önemlisi, artık görünmekten korkmuyorsunuz. Bu tutulma sizin için bir güç manifestosu. Geçmişte kaybettiğiniz özgüveni geri alıyor ve kendi kaderinizin mimarı haline getiriyor. Unutmayın, gerçek güç görünmeden hükmetmek değil, görünür olup ilham olabilmektir ve siz artık o enerjidesiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması siz yaylar için 9. evinizin aktif olması anlamına geliyor. Yani inançlar, eğitim, seyahat, vizyon ve yaşam felsefesi alanında bu tutulma hayat görüşünüzü kökten değiştirecek bir uyanışı temsil ediyor. Sanki evren size diyor ki artık daha büyük düşünmenin, daha geniş bir dünyaya açılmanın zamanı geldi. Siz zaten doğuştan gezginlersiniz ama şimdi yalnızca coğrafi değil, zihinsel bir yolculukta başlıyor. Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Ay kavuşumu size hayata hangi gözle bakıyorsun sorusunu yöneltiyor. Bu tutulma inanç sistemlerinizi, değerlerinizi ve anlam arayışınızı yeniden şekillendiriyor. Belki uzun süredir size hizmet etmeyen bir düşünceyi bırakacaksınız. Belki yeni bir eğitim, yeni bir öğreti veya spiritüel farkındalık sizi bambaşka bir yola çıkaracak. Evren diyor ki kendine yeniden inan, ama bu kez körü körüne değil, deneyimle, bilgiyle ve farkındalıkla. Bu tutulma sizin için bilgelikle cesaretin birleşimidir. Hayata dair bakış açınız değiştikçe sizin gerçek yönünüz de ortaya çıkacak. Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Merkürle birlikte Aslan Burcu'nda kavuşumda bu düşünce gücünüzü, kelimelerinizin etkisini ve vizyonunuzu büyütüyor. Bu tutulmayla birlikte öğrenmek, yazmak, konuşmak, yayın yapmak ya da bilgiyi paylaşmak için müthiş bir dönemdesiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Artık fikirleriniz sadece zihinsel değil, toplumsal etki yaratacak düzeyde güçlü. Ancak bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani bazı fikirleriniz çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Sizi dar kalıplara sıkıştırmak isteyen sesler yükselebilir. Ama unutmayın, Plüton'un karşıtı sizi durdurmak için değil, güçlendirmek için gelir. Gerçek bilgelik başkalarının onayında değil, kendi içsel hakikatinizdedir. Bu tutulma sizi o hakikati savunmaya çağırıyor. Gökyüzünde bir de güzel hava üçgeni oluşuyor. Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto Kova burcunda. Bu enerji sizin için ilişkilerde ve toplumsal bağlantılarda muazzam bir yenilenme anlamına geliyor. Uranüs 7. evinizde hareket ederken yeni işbirlikleri, sürpriz ortaklıklar veya ilişkiler gündeme gelebilir, ama bu üçgen aynı zamanda sosyal çevrenizde özgürleşme çağrısı da yapıyor. Artık yalnızca size değer katan insanlarla bir arada olmak istiyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte fikir alışverişi yapabileceğiniz, vizyonunuzu büyütecek kişilerle tanışabilirsiniz. Belki de hayatınıza girecek bir kişi sizin düşünsel dünyanızı baştan aşağıya değiştirecek.
Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Neptün ise Koç burcunda ve karşıtlık yapıyorlar birbirlerine. Bu da sizin için arkadaşlıklar, idealler ve yaratıcı projeler alanında bir netleşme sürecini başlatıyor. Bazı hayalleriniz gerçekçi temellerle desteklenmiyor olabilir. Bazı ilişkilerde ise fedakarlığın sınırını sorgulamanız gerekebilir. Evren size diyor ki hayal et ama gözlerini açık tut. Bu tutunma size hem ilham hem ayıklık getirir. Yani bir yandan rüyalarınızı büyütürken diğer yandan da ayaklarınızı yere bastırır. İdeallerinizin peşinden gitmek istiyorsunuz ama bu kez daha bilinçli, daha dengeli ve daha gerçekçi bir şekilde. Mars da Yengeç burcunda bu süreçte 8. evinizde bu maddi paylaşımlar, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm alanında bir hareketlilik getiriyor. Geçmişte bastırılmış duygular şimdi yüzeye çıkabilir. Bu enerjiyle birlikte hem maddi hem ruhsal anlamda bir yeniden doğuş yaşayabilirsiniz. Bir borç kapanabilir, bir bağ güçlenebilir ya da artık sizi tutan bir bağı da koparabilirsiniz. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda bu dönüşümün kaderle uyumlu olduğunu gösteriyor. Korkmayın. Bu değişim sizi özgürleştirmek için geliyor. Bu tutulma esnasında Kuzey Ay düğümü Kova'da, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için öğretmenden rehbere geçiş anlamına gelir. Artık bildiklerinizi paylaşma zamanı. Güney Ay düğümü Aslan'da bilgiyi sadece göstermek değil, gerçek anlamda insanlara ilham vermek gerektiğini hatırlatır. Bu tutulma sizin için bir öğretici doğumudur. Kendi deneyimleriniz artık başkalarına ışık olacaktır ve siz bu farkındalıkla yeni bir yaşam amacına adım atacaksınız. 12 Ağustos 2026 Güneş kararıyor ama siz artık kendi ışığınızla yön buluyorsunuz. Artık sınırlar yok, sadece genişleyen bir gökyüzü var. Sevgili yaylar, bu tutulma sizin vizyonunuzu yeniden doğuruyor. Belki yön değiştiriyorsunuz, belki inancınızın anlamını yeniden yazıyorsunuz ama kesin olan bir şey var. Artık küçük düşünemeyeceksiniz. Bu tutulma bilgelikle cesaretin birleştiği bir dönemin kapısını aralıyor. Kader diyor ki yol uzun ama artık sen sadece yolcu değil, ışığı taşıyan bir rehbersin. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması gerçek güçle görünmeyeni gösterecek size. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani dönüşüm, ortak paylaşımlar, krizler, finansal ortaklıklar ve derin duygusal bağlar alanında bu tutulma sizin için hem bir son hem bir yeniden doğuş. Artık yüzeyde kalma dönemi bitiyor, evren sizi kendi iç derinliğinize çekiyor. Aslan burcundaki güneş ve ay kavuşumu sizin görünmeyen güçle yüzleşmeniz anlamına geliyor. Hayatınızda paylaşılan kaynaklar, miras, borç, sigorta, yatırım ya da ortak gelirler gibi temalar gündeme gelebilir. Ama bu sadece maddi bir alan değil, aynı zamanda ruhsal dönüşümünde evi. Bu tutulma size soruyor. Gerçekten neye tutunuyorsun? Korkular mı, kontrol mü yoksa içsel güven mi? Sevgili oğlaklar olarak genellikle güç sizde olsun istersiniz ama bu tutulma sizi teslimiyetin de bir güç biçimi olduğunu hatırlatıyor. Kontrolü bırakabildiğiniz yerde gerçek dönüşüm başlayacaktır. Jüpiter ve Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşumda zihinsel derinliği, sezgisel zekayı ve psikolojik farkındalığı büyütüyor. Bu dönemde gizli bilgiler, sırlar veya geçmişte saklı kalan gerçekler açığa çıkabilir. Sizler için bu süreç gizli olanı fark etme enerjisidir. Bir konuşma, bir belge ya da beklenmedik bir itiraf bu duruma bakışınızı tamamen değiştirebilir. Aynı zamanda bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani maddi güvenlik konularında kontrol savaşı verebilirsiniz.
Bir yandan paylaşmayı öğrenirken diğer yandan kendi sınırlarınızı korumayı test ediyorsunuz. Plüton'un etkisiyle güç dinamikleri yeniden yazılıyor. Artık bağımlılık yaratan ilişkilerden, sizi aşağı çeken ortaklıklardan özgürleşiyorsunuz. Bu tutulma sizin için hem duygusal hem finansal reset enerjisidir. Venüs ise bu tutulma esnasında Terazi burcunda, Neptün de Koç burcunda ve birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu da sizin için kariyer ve ev, aile arasında dengeyi sağlama, sorgulama dönemi başlatıyor. Belki işteki bir ilişki ya da ailedeki bir bağ sizi zorluyor. Kimin ne kadar dürüst olduğu, kimin sizden ne sakladığı gözlerinizin önüne serilebilir. Neptün'ün etkisiyle bazı gerçekler sesli gelebilir ama Venüs terazide size diplomasiyle çözüm üretme gücü veriyor. Yani kesin değil, zarif dönüşümler zamanı, ilişkilerde ya da işte güven teması öne çıkıyor. Kiminle aynı gemide yol aldığınızı artık çok daha net göreceksiniz. Bu tutulma esnasında gökyüzünde de harika bir hava üçgeni var. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto da Kova burcunda. Bu enerji sizin için stratejik düşünme, analitik zeka ve sosyal bağlantılarda büyük avantajlar getiriyor. İş ortamında zekanızla fark yaratabilir, bir fikri projeye, bir projeyi gelire dönüştürebilirsiniz. Uranüs'ün 6. evinizde oluşu günlük yaşamınızda, iş hayatınızda ani fırsatlara işaret ediyor. Plüton'un 2. evinizde olması ise gücü nasıl kullanacağınızı sorgulatıyor. Bu üçgen hem zihinsel hem finansal ustalığı destekliyor. Kısacası evren aklınla büyü diyor ama bunu yaparken kalbini de unutmaman gerektiğini hatırlatıyor. Mars da Yengeç burcunda, bu süreçte sizin 7. evinizde, bu ilişkilerde hem çekim hem de çatışma enerjisini getiriyor. Bazı ortaklıklar derinleşirken bazıları sınanabilir. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda size kaderinizle uyumlu yeni bir bağlantı getirebilir. Bu süreçte beraber mi yürüyoruz yoksa yollar ayrılıyor mu sorusu belirleyici olacak. Ama Mars'ın Güney Ay düğümüyle sekstili geçmişten gelen bir ilişkiyi barışla sonlandırma enerjisi de taşıyor. Yani bitişler bile size huzur getirebilir. Kuzey Ay düğümü bu tutulma sırasında Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için benim param bizim gücümüz temasını gündeme getiriyor. Artık yalnızca bireysel kontrol değil, ortak refah bilincini öğreniyorsunuz. Bu tutulma ben kazanayım enerjisinden beraber büyüyelim enerjisine geçiştir. Gerçek güven sadece bankada değil, güvendiğiniz bağlarda, dürüst işbirliklerinde gizlidir. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi gölgelerinizde ışığı buluyorsunuz. Artık güç dışarıda değil, sizin derinliklerinizde. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin için içsel krallığınızı uyandırıyor. Korkuların yerine farkındalık, kontrolün yerine güven geliyor. Bu tutulma gücü dönüştürme sanatıdır ve siz bu dönemde kendi içsel otoritenizi yeniden tanımlıyorsunuz. Evren diyor ki, gerçek liderlik önce kendi karanlığını tanımakla başlar ve siz bunu başarıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. 12 Ağustos'taki bu tam güneş tutulması bir dönemin bitişi değil, yeni bir kader sayfasının açılışı sizin için. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sözleşmeler ve toplumsal yansımalar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin için ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden tanımlıyor. Hayat size artık şu soruyu yöneltiyor. Gerçek bağ, kontrol mü, karşılıklı saygı mı? Aslan burcundaki güneşin ve ayın kavuşumu ilişkilerde görünürlük, netlik ve seçim zamanı getiriyor.
Bazı ilişkileriniz güçlenirken bazıları artık misyonunu tamamlayabilir. Bu tutulma size bir yansıma sunar. Karşınızdaki insan kim olursa olsun aslında o sizin gölge yanınızı yansıtır. Yani bu dönemde yaşadığınız çatışmalar, kırgınlıklar veya karşılaşmalar size kendi gelişiminizin aynasını gösteriyor. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir, bazılarınız ortaklık kurabilir, kimileriniz ise bir bağın içindeki rolünü değiştirebilir. Ama kesin olan bir şey var, artık ilişkiler sizin kaderinizin merkezinde ve siz artık eşit bir ilişki kurmayı öğreniyorsunuz. Jüpiter'le Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşunda ilişkilerde açık iletişim ve zihinsel büyüme enerjisi taşıyor. Karşılıklı konuşmalar, açıklamalar hatta yüzleşmeler bile sizi büyütebilir. Belki yıllardır söyleyemediğiniz bir sözü dile getireceksiniz. Belki karşınızdaki insan size bambaşka bir perspektif kazandıracak. Bu kavuşum aynı zamanda Kova burcundaki Plüto'yla karşıtlık yapıyor. Bu da sizin için güç kimde sorusunu öne çıkarıyor. Bir yandan kendi özgürlüğünüzü korumak istiyorsunuz. Diğer yandan bağ kurmak, bir bütün olma isteği taşıyorsunuz. Plüto size diyor ki gerçek güç ilişkide kendi kimliğini koruyabilmektir. Yani ne başkasını yönetmeye ne de başkasının sizi yönetmesine izin verme zamanı. Bu esnada Venüs Terazi burcunda, Neptün ise Koç burcunda birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu sizin için uzak çevre, eğitim, seyahat ve iletişim alanlarında duygusal netleşmeyi getiriyor. Bir ilişkide neye inanıyorum, neyi hayal ediyorum sorusu gündeme gelebilir. Kimi kovalar için bu uzak mesafe bir ilişkiyi test eder. Kimi içinse fikirsel bir ayrışma, duygusal bir farkındalık anlamına da gelebilir. Neptün bazen hayal yaratır, bazen siz. Venüs ise sizi gerçeğe çağırır. Bu tutunma romantik idealler ile gerçek bağ arasındaki farkı anlamanızı sağlar. Eğer bir şey gerçek değilse bu tutulma onu görünür hale getirir ama gerçek bir sevgi varsa o bu tutulmayla birlikte daha da derinleşir. Bu tutulma esnasında gökyüzünde de büyük hava üçgeni oluşacak. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda, Plüto ise Kova burcunda. Bu sizin için hem sosyal hem de zihinsel anlamda olağanüstü bir yenilenme getiriyor. Yeni bağlantılar, yeni topluluklar, yeni işbirlikleri kapınızı çalabilir. Artık kendi çevrenizi seçiyorsunuz. Frekansınız yükseldikçe çevreniz de değişiyor. Bu üçgen sizin vizyoner kimliğinizi parlatıyor. Kendinizi ifade etme şekliniz daha özgün, daha güçlü ve daha etkileyici hale geliyor. Bir fikir, bir proje veya bir konuşma sizi bir anda görünür kılabilir. Uranüs'ün 5. evdeki etkisiyle aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler alanınızda beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Ama bu değişim özgürlüğünüzü genişletmek için geliyor. Evren size diyor ki artık kökleriniz bile değişiyor. Çünkü siz artık başka bir bilince ait oldunuz. Mars ise Yengeç burcunda bu süreçte sizin 6. evinizde bu iş, rutin, sağlık ve hizmet alanında yoğun bir enerji oluşturuyor. Bir yandan günlük yaşamınız hızlanıyor, diğer yandan sorumluluklarınız artıyor. Ama Mars'ın kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil açı yapması bu süreçte kaderin size doğru iş ve doğru görev yönünde rehberlik ettiğini gösteriyor. Belki yeni bir çalışma düzeni kuruyorsunuz, belki yaşam tarzınızı tamamen değiştiriyorsunuz. Mars diyor ki gerçek özgürlük kaostan değil, bilinçli düzenden doğar. Bu yüzden hayatınızı yeniden organize etme gücünüzü hafife almayın. Bu süreçte Kuzey Ay düğümü Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu tutulma sizin için tam bir kader kapısı. Çünkü düğümler sizin ekseninizde. Yani bu sadece bir tutulma değil, hayatınızın yeni yönünü belirleyen göksel bir dönüm noktası. Güney ay düğümü Aslan'da artık onaylanma, beğenilme ya da sürekli güçlü görünme ihtiyacını bırakıyorsunuz. Kuzey ay düğümü Kova'da özgünlük, eşitlik, fikir birliği ve bilinçli ortaklık zamanı başlıyor. Bu tutulma size şunu söylüyor. Gerçek ilişki iki ayrı ışığın birlikte parlamasıdır.
Artık ne siz başkalarının gölgesinde kalacaksınız ne de başkaları sizin gölgenizde. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi ışığınızı buluyorsunuz. Artık sahne değişti ve siz kendi hikayenizin başrolündesiniz. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin için büyük bir uyanıştır. Artık hayatınızda kimlerin kalacağını, kimlerin gideceğini çok net göreceksiniz. Ama daha önemlisi siz artık kim olmak istediğinize karar veriyorsunuz. Bu tutulma kadersel karşılaşmalar enerjisidir. Yeni insanlar, yeni ilişkiler, yeni işbirlikleri hayatınıza girerken siz artık eski kimliğinizi geride bırakıyorsunuz. Evren diyor ki artık yalnız bir yıldız değilsin. Kendi galaksini yaratma zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması yaşayacağız. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için 6. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu hayatınızın ritmini, yönünü ve anlamını değiştirecek bir tutulma. Yani günlük yaşam, çalışma düzeni, sağlık, alışkanlıklar ve hizmet alanında güçlü bir yenilenme dönemi başlıyor. Bu tutulma size şunu fısıldıyor: artık ruhunuza uymayan hiçbir şeyi sürdürmeyin. Rutinler yeniden yazılacak bu dönemde. Aslan burcundaki güneşle ayın kavuşumu sizin için hem fiziksel hem ruhsal düzlemde bir yenilenmeyi başlatıyor. Hayatınızın düzeni, öncelikleriniz, hatta bedeninizle kurduğunuz ilişki bile değişiyor olabilir. Belki iş yaşamınızda köklü bir değişiklik olacak. Belki çalışma koşullarınızı, beslenmenizi, uyku düzeninizi tamamen yenileyeceksiniz. Ama her halükarda bu tutulma sizi daha sağlıklı, daha bilinçli, daha dengeli bir hayata çağırıyor. Evren diyor ki kendine hizmet etmeyen hiçbir alışkanlığı sürdürme. Artık başkalarına faydalı olabilmek için önce kendinizi toparlamanız, güçlendirmeniz ve ruhunuzu dinlendirmeniz gerekiyor. Bu esnada Aslan Burcu'nda Jüpiter ve Merkür kavuşumdalar. İş alanınızda büyük fırsatlar ve yaratıcı fikirler getiriyorlar. Bir proje, bir fikir ya da bir teklif sizi öne çıkarabilir ama asıl büyüme düşünce yapınızda yaşanacak. Zihninizle kalbiniz arasında yeni bir denge kuruyorsunuz. Artık sadece ne yapmalıyım değil, bunu neden yapıyorum sorusuna da cevap arıyorsunuz. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıt açı yapıyor. Bu da perde arkasındaki baskıları, gizli rekabetleri veya bastırılmış duyguları görünür hale getiriyor. Kimi balıklar için bu iş ortamında güç savaşları anlamına gelebilir. Kimileri içinse kendi içsel sabotajlarını fark etme dönemi olabilir. Plüto size diyor ki gerçek güç sessiz derinliktedir. Bu tutulmada kimsenin onayına ihtiyaç duymadan kendi gücünüzü hatırlayacaksınız. Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Neptün ise Koç burcunda ve birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu da ilişkilerde ve ortak finansal konularda bir netleşme evresi getiriyor. Neptün'ün sisli etkisi bazen sizi fazla fedakar ya da romantik kılabilir. Ama Venüs'ün terazideki enerjisi sizi dengeye çağırıyor. Bu tutulma kimin için ne kadar veriyorum sorusunu sorar. Artık koşulsuz vermek değil, bilinçli paylaşmak zamanı. Sınırlarınız sevginizi eksiltmez, aksine korur. Eğer bir ilişki samimiyet ve denge üzerine kurulmuşsa bu tutulma o bağı güçlendirecektir. Ama eğer bir taraf sürekli veriyor, diğeri sadece alıyorsa artık o denge değişecek. Ve bu tutulma esnasında gökyüzünde bir de büyük hava üçgeni oluşuyor. Bu sizin için hem ev aile dengesi hem de içsel huzur konularında özgürleşme anlamına geliyor. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto Kova burcunda. Uranüs'ün 4. evdeki etkisiyle ev, aile ve yaşam alanınızda beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Ama bu değişim özgürlüğünüzü genişletmek için geliyor.
Bu üçgen aynı zamanda zihinsel ferahlık da getirir. Kafanızın içinde biriken karmaşalar dağılıyor. Yerine daha sade, net, odaklı ve bilinçli bir hal geliyor. Evren diyor ki düşüncelerini sadeleştir, hayatında sadeleşsin. Mars da Yengeç burcunda bu esnada 5. evinizde bu yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kendini ifade alanlarında canlı bir enerji getiriyor. Hayatınızda yeni bir aşk girebilir bu dönemde. Bir tutku projesi hız kazanabilir ya da bir çocukla ilgili önemli gelişmeler de yaşanabilir. Mars Kuzey Ay düğümüyle üçgen açıda bu gelişmelerin kaderle uyumlu olduğunu gösteriyor. Yani karşınıza çıkan fırsatlar tesadüf değil, ruhsal olarak planlanmış deneyimler. Ayrıca Mars Güney Ay düğümüyle de seksil açıda geçmişten gelen bir aşk ya da yarım kalan bir yaratıcı projenin yeniden canlanabileceğini de gösteriyor. Kalbinizin sesini duyun. Bu tutulma kalbinizi yeniden canlandırmak için geliyor. Bu tutulma esnasında Kuzey Ay düğümü Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için gösteriden hizmete, benlikten şifaya geçiştir. Artık görünmek için değil, anlam yaratmak için çalışıyorsunuz. Güney Ay düğümü Aslan'da ego merkezli başarıların doygunluğa ulaştığını gösterir. Kuzey Ay düğümü Kova'da ise artık daha kolektif, daha bilinçli, daha faydalı bir yöne ilerlemeniz gerektiğini. Bu tutulma size şöyle diyor. Gerçek şifa başkalarına yardım ederken kendini iyileştirmektir. Artık ruhsal olarak hizmet etme zamanı ama bu hizmet tükenmek değil, bilinçle paylaşmak demektir. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi kalbinizin ışığıyla yolu buluyorsunuz. Artık başkalarının temposuyla değil, ruhunuzun ritmiyle yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili balıklar, bu tutulma sizin için bir yeniden düzenleme evresi. Bedeninizin, ruhunuz, işiniz, ilişkileriniz, her şey yeni bir frekansa geçiyor. Bu süreçte evren sizden sadece bir şey istiyor. Kendinizi dinleyin. Bu tutulma sessiz ama çok güçlü bir farkındalık yaratacak. Artık sadece hayal eden değil, hayalini somutlaştıran bir balık oluyorsunuz. Evren diyor ki şifa vermek için geldin ama önce kendine iyi davranmayı öğren. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.